Merhaba değerli arkadaşlar. Şimdi elimdeki tesbihim kendime ait koleksiyonumda olan bir tesbih arkadaşlar. Şimdi bu tesbihimin neyini anlatacağım size biliyor musunuz? Bu tesbihimin pala frenini nasıl uzatabilirim, nasıl kısaltabilirim onu anlatacağım. Hem pala frenin detaylarını da anlatmış olurum. Şimdi şuradan bir parça alacağım. Müsaadenizi istiyorum. Şuradan bir parça alacağım. Pala frenin detayları gözükecek şekilde size göstermek istiyorum. Şurada mesela bir tane böyle biraz büyük de olsa bir pala frenimiz var. Onu size göstermek istiyorum. Şimdi arkadaşlar pala frenimiz şöyle bir şey, iki parçadan oluşan bir malzeme. Bakın şimdi böyle bir gövde yapılıyor. Ondan sonra böyle bir delikleri var. Görün diye şey yapıyorum. Ondan sonra iç mekanizması da bu arkadaşlar. Normalde biraz daha kalın yapılabilirdi bu. Mesela şöyle bir görün. Buradan deliniyor. Buradan arkadan deliniyor. Şuraya hafif yuva veriliyor. Normalde bazen derin oluyor, bazen şeyde. Şuradaki oynama şeyine göre o ayarlanabilir. Normalde mesela buna fazla derin de yapmasaymış olurmuş. Şu oluğu hafif de yapabilirsiniz. Derin de yapabilirsiniz. İpin kalınlığına göre. Ondan sonra bu taraftan çıkartıyorsunuz ki şuraya da bir kanal açıyorsunuz. Yuvaya tam otursun ve sadece bir tarafta olmasın, iki tarafta olsun ki yuvaya eşit bir şekilde otursun. Tesbihinizde güzel dursun diye yapılıyor. Normalde isterseniz direkt üst kanaldan da yürütebilirsiniz. Ama öyle olunca mesela ip hafif ince olunca daha çabuk gevşeme gösteriyor. Bu yukarı inip aşağı indiğinde daha güzel bir fren oluşturuyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şöyle bir şey. Şimdi ben daha önce yaptığımız bir pala frenimizi size göstereyim. Şöyle pala frenimiz bu arkadaşlar. Bakın burada. Normalde daha önce de gösterdik. Pala frenimizi uzatacağınız zaman şu üstten tutup böyle çekebiliyoruz. Uzuyor. Şu anda uzadı. Yine aynı bir böyle dik tutup çekiyoruz. Kısalıyor arkadaşlar. Sorun yok bu durumda. İstediğiniz boyda ayarlayabiliyorsunuz. Mesela hemen bir tane ayar yapalım. Şu ayarı görün arkadaşlar. Diyelim ki net bir tane boyu. Hemen onu değiştirelim arkadaşlar. Ne yapalım? Bakın ne oldu ayarımız? Aşağı yukarı 2 tane boy oldu. Anında saniyelik değişim yapabiliriz. Tek çekeceğiniz zaman, çift çekeceğiniz zaman istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Burada karşılaşabileceğiniz sıkıntılar neler olabilir? Ondan bahsetmek istiyorum. Şimdi pala freninizin burgusu burada çok kalın olabilir. Biraz kalın ipe dizilmiş olabilir. Burada yürümesi size çok büyük sıkıntı çıkarıyor olabilir. Çok sıkıştırmış olabilir. Bunun için de arkadaşlar şöyle bir durumu anlatmak istiyorum. Şimdi bunun için böyle bir iğneye ihtiyacınız var ya da bir kürdana da ihtiyacınız olabilir. İkisi de bu işi halleder. Şimdi iğnemi nasıl kullanacağımı göstereyim size. Şimdi bunu büyütmek istiyorum diyelim arkadaşlar. Küçültmek de isteseniz de aynı şeyi yaparsınız. Şuradan arkadaşlar şöyle iğneyle yuvadan çıkarıyorsunuz. Çünkü iniş ve çıkış olduğu için asıl problemi çıkaran burası arkadaşlar. Sıkıştırıyor çünkü burası. Buradan iniyor, buradan çıkıyor, burada sıkışıyor. Normalde şimdi bunu kaldırdık diyelim, tamam mı arkadaşlar? Şimdi bunu diyelim kaldırdık, sıkıştırdık. Bu güzel diyelim mesela. Bunu bırakmıyorsunuz. Bunu bıraktığınızda şu uzunlukta ipler birbirine hafif dolanabilir ya da kalın gelebilir. Yine şuradan geçirmesinde sorun yaşayabilirsiniz. Uzatacağınız zaman arkadaşlar bu tarafı çekersiniz. Kısaltma demektir bu yani daha doğrusu. Sistemi uzatmak istiyorsunuz. Ve taneyi kısaltmak istiyorsunuz. Çekimi. Üst taraftan çekeceksiniz. Olmadı arkadaşlar. Tane çekimini genişletmek istiyorsunuz. Bu taraftan çekersiniz böyle. Son geldiği noktada da bunu son geldiği noktada çıkarın. Çünkü öncesinde çıkartırsanız arkadaşlar birbirine dolanabiliyor. Hadi diyelim mesela bunu anlaşılır oldu herhalde. İkisini de gösterdim. Hangi tarafı çekecekseniz o tarafı çekeceksiniz arkadaşlar. Bakın sistemi çektim. Daraltıyorum yani diyelim. Mesela yine büyütüyorum. Tabii böyle şeylerde ne de aha çıkarttık yanlışlıkla.
O Allah'tan görünüyor arkadaşlar. Yoksa takması kameranın karşısında sıkıntı olabilir. Böyle ikisi de sıkı olacak. Bakın ikisi de sıkı. Ona göre çekeceksiniz. İster bu tarafa çek, ister öbür tarafa çek, ister böyle çek, ister geri çek. Tabii bu sıkıntıyı yaşarsanız, yaşamazsanız zaten kendi kendine ayarlıyorsunuz. Burada bir tane sıkıntıyla daha karşılaşabilirsiniz. Ben onu da söyleyeyim şimdi. Bunu kapat, çekelim diyelim. Tam böyle çektik. Burada sıkıştı bunlar diyelim. Tamam mı arkadaşlar? Kapatırken bazen ipiniz çok oluyor. Şurada sıkışabiliyor. O sıkışan yeri bu tarafa çekmeniz gerekiyor. Çünkü burada burgu var. Onun için de şöyle yapabilirsiniz. İğneyle şuradan iplerden hafif tutarak hafif hafif böyle çekebilirsiniz. Mesela tutacaksınız. Böyle sağa çek, böyle tut, sola çek. Hepsi oturana kadar. Çünkü hepsini birden çektiğinizde çok kalın olduğunda şu yuvada sıkışabiliyor. İpleri tek tek çekerek yuvaya oturtabilirsiniz. Yani muhtemel karşılaşacağınız sıkıntılardan biri olduğu için söylüyorum. Yoksa bununla karşılaşacaksınız diye bir şey yok. Ama dediğimiz gibi pola fren sistemi çalışma mantığı, bunu çekeceğiniz zaman düz çekmeyin. Böyle dikin. Ondan sonra çekin. Kapatırken de aynı şekilde kapatabilirsiniz. Sorun olmaz arkadaşlar. Neden dikin diyorum? Burgu bu tarafta olduğu için burgu ipi biraz daha kalınlaştırıyor. Yürümesini zorlaştırıyor. O yüzden kırılmaması adına böyle çekin. Yoksa geri çektiğinizde düz çekseniz de gelir arkadaşlar. Yine de siz şöyle dik tutun arkadaşlar. Rahat rahat yürüsün. Parçayı kırmayın. Ben kendi elime göre ayarlayayım arkadaşlar bunu. Yeter bana şimdilik. Dur bakalım. Ayarladım. Fazla bile. Fazla bile geldi. Köşeli değil ya. Mesela köşeli tesbihler, mesela fıçı diyelim, biraz daha geniş yapılıyor. Çünkü köşeler yüksek durduğu için elin araya girmesi mesafesini de uzatıyor. Bu köşesi olmadığı için, yüzü az yumurta olduğu için biraz daha dar kullanılabiliyor. Evet. Harika. Şimdi oldu. Artık tesbihlerinizi siz de pala frenli ise böyle ayarlayabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.